Şu anda... No, speak Turkish. Şu anda Rusya'ya girdik ve bulunduğumuz eve geldik. Uykum geldi, konuşamıyorum. Yaklaşık 3,5 saattir yoldayız. Uzun bir yol oldu gerçekten. Yorulduk. Zaten sınır geçişte 2 saat dedim ama 3 saat sürmüş. Sonradan saatin eve gittiğini fark ettik. Ve inanılmaz Müslüman bir bölgedeyiz. Herkes Türkleri çok seviyor. Johar zaten ismi de Türkçe'ye çok benziyor. Şu anda eve geldik. Ev bir aile evi. Çok güzel bir ortam var. Motorlarımız güvende. Birazdan içeri gireceğiz. Hadi bakalım. Hello. Hello, hoş geldin. Thank you. Teşekkürler. Okay, so yep, let's go inside. Okay. Johar yani Grozny, Rusya'nın Çeçen Cumhuriyeti'nin başkentidir. Rusya'da bulunduğumuz ilk şehir ancak Rus kültürünü tam anlamıyla burada görmemiz mümkün değil. Çeçenler, Rusya'ya bağlı bulunan Çeçenistan'ın yerli halkı olarak bilinir. Ülke 1994-96 arasındaki kanlı savaşta büyük zarar görmüş. Ardından Çeçen direnişçiler ve Ruslar arasında ateşkes imzalanmış. Grozny'nin Çeçen savaşları sırasında neredeyse tamamı yıkılmış veya ciddi şekilde hasar görmüş olmasına rağmen o zamandan beri tamamen yeniden inşa edilmiş. Su, Çeçenistan'da hayat nasıl geçiyor? Anlat bakalım biraz. İkinci bir İran vakası yaşıyoruz. Sanki İran'ı kopyalamışlar, buraya yapıştırmışlar gibi. Evinde kaldığımız kişi biraz sevecen bir insan değildi. Bizi kovar gibi sabah evden çıkarttı. Akşam görüşürüz dedi ama biz akşam gitmeyeceğiz tekrar. Neyse, benzin çok uygun. Gürcistan'dan sonra bayağı iyi geldi bize. Türkiye ve Gürcistan'dan sonra aslında. Türkiye zaten uçmuş. Ama Gürcistan'dan sonra iyi geldi bize. Hi. Hello. 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 How are you? Откуда? How are you? You fine? Good? Good. Good? Страна какой? Türkiye. Турции. Türkiye. Сами национальности турки. Yes, Türkiye. Turkish people. Она и на. Yes. Aha. Ты ездишь? Yes. Thank you. Nerede kalmıştık? İnsanlar çok iyi. Misafirperverlikleri, şeyleri aynı İran bence burası. Hiçbir farkı yok. Bir yerde mola verdik, bize böyle 2 kilo muz getirdiler. İşte kayısı, şeftali. Sanki hepsini yiyebileceğiz gibi. İnşallah çürümez. Şimdi de şeye doğru gidiyoruz. Hazar Denizi'ne doğru. Bu arada internet sorununu sim kart alarak çözdük. 1 aylık sim kart aldık. 30 GB internetle beraber 15 dolar ödedik. Fakat şöyle bir durum var. Sanıyorum ki ambargodan dolayı burada Instagram çalışmıyor. YouTube'da çok yavaş çalışıyor. Instagram'a VPN'le girebildik. Şu an rahat görünüyor ama tabii ki VPN'siz girmeyi tercih ederdik. Hiçbir yerde exchange yok. Ayrıca kara borsadan çeviriyoruz paraları. Belli bir birim de yok bu arada. Ne tuttururlarsa tamamen kafalarına göre sen de kabul etmek zorundasın. Çünkü çok nadir varlar. Şimdi yola devam ediyoruz. Yolumuz Dağistan'a doğru gidiyor. Hadi bakalım neler göreceğiz, orada neler yaşayacağız. Gidelim. En son video çekmemizin üzerine bir gün geçti. Dün gece çadırda böyle bir yol kenarında kaldık. Gidiyoruz ama hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Hep böyle. Bomboş. Size güzel yerler göstermek isterdik ama şu an güzel hiçbir şey yok. Bomboş gidiyoruz. Yolda tırcı abilerle karşılaştık. 5 tır gidiyorlar. Türkiye'den çıkmışlar. Bir önceki mola verdiğimiz yerde yaklaşık 200 kilometre önce öyle selam vermek için yanlarına uğradık. Bir çay ikram ettiler bize. Çayımızı içtik, yola devam ettik. Onların üzerine biz 4 kere durduk. Onlar hiç durmadan gelmiş. Şimdi yeniden karşılaştık. Bu benzincide. Bugünün sürüşü tam 400 kilometre oldu şu anda. Hala devam ediyoruz. Yoksa bu yol bitmeyecek. Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Merhabalar. Beraber yolculuk yapıyor gibiyiz. Aynı anda sürüyoruz. Biz 110 gidiyoruz ama onlar bize yetişiyor her zaman. Evet. Çok durduğumuz için her zaman yetişiyorlar. Çay için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Abiler Antep'ten geliyor. Antep'ten gelince de durum bu oluyor. Rusya'dan Antep'tesin.
Çok lezzetli. Gerçek Antep Taze. fıstığı. Çayımızı da içip yola devam edeceğiz. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz şimdi, giyinelim. Artık zaten 20 kilometremiz kaldı. Bugün inanılmaz yorulduk. O kadar boş yollardan gittik ki size onun için çekmedik. Anlattım. Anlattın mı? Bitirelim şu 20'yi de yatalım uyuyalım. Hadi. Benzinimiz bitmek üzereydi. Bir benzinlik bulduk. Ama burada da elektrikler kesildiği için benzin alamıyoruz. Etrafta da muhtemelen biraz ilerlersek elektrik olmayacak. Tam benzin alabiliyorduk. Ama elektrikler kesildi. Şu an benzin alamıyoruz. Biz de dedik benzinimiz yok. Daha fazla ilerleyemeyiz. Gerçekten de 10 kilometre bile götürmeyecek kadar benzinimiz az. Mecburen burada kalmak zorundayız dedik. Burada kalıyoruz. Tam buraya çadır kuracağız. Motorlarımızı da bu şekilde çektik. Lukoil'deyiz. Rusya'nın en lüks benzincisi burası. Burada zaten durumumuzu da anlattık. Burada kalabileceğimizi söylediler. Bence güzel de bir yer bulduk. Benzinciden kovulduk. Yaklaşık 2-3 saatimizi benzincide geçirdik. Tam yemek yiyorduk. Yemeğimizi hazırladık. Bizi çağırdılar. Kadın çok özür dileyerek işte müdürünün bu duruma izin vermeyeceğini söyledi. Tabii elektrikler geldi o sırada. Elektrikler gelince biz de benzinimizi almış bulunmuştuk ve tekrar yola çıktık. Burada başka bir işte dinlenme tesisi gibi bir yer gördük. Hemen buraya girdik. Bir baktık ki bizim tırcı abiler yürüyerek bize doğru geliyor. Tesadüfün böylesi. Onların tır parkına girdik. Tır parkında kalıyoruz bu gece. Buraya çadırımızı kuruyoruz. Yollarda o kadar... Kendimize güvenli bir ortam bulduk. Bu tırların arkasında son derece güvende hissediyoruz. Şanslıyız yani oradan çıkıp böyle bir yer bulabilmek ve yaklaşık 1 kilometre falan ilerledik. Direkt burayı bulduk. İnanılmaz şanslıyız. Yine bir benzinlikte durduk. Saçlarımızı yıkadık ve Abilerle yine beraberiz. Antepli tırcılardı. Antepli tırcılarla tekrar buluştuk. Bu 4. buluşmamız oldu. Muhtemelen Moğolistan'a kadar birlikte gideceğiz. Yok ya onlar Moskova'ya gidiyor. Volgograd, Rusya kültürünü, mimarisini ve yemeklerini tanımaya başladığımız ilk büyük şehir. Rusya'nın nüfus yoğunluğu açısından en büyük 16. şehridir. Avrupa'nın en yüksek heykeline sahip olmasının yanı sıra tarihi açıdan da önemli yapılar barındırmaktadır. Ay otobüsün yoluna mı girdik? Evet. Dün gece Couchsurfing'den bir evde kaldık. Ve sabah çok erken saatte yola çıktık. 8'de hazırdık ve yoldaydık. Neredeyiz? Unuttun. Volgograd'dayız. İlk şehrimiz burası bizim. İlk değil aslında. Rusya'da ilk şehrimiz. Çeçenistan ve Dağıstan'ı saymazsak. Sen Hazar Denizi hakkında bir şey söylemiştin Su. İran tarafını işte ben hatırlamıyorum. Bu tarafı da görmek istiyorum falan diye. Onun hakkında yorum yapmadın en son sen. Evet, Hazar Denizi İran tarafıyla birebir aynıymış. Sadece birkaç plaj varmış ama biz plajları görmeye gitmedik. Çünkü deniz göl gibi, bir de güzel bir göl gibi de değil. Bilmiyorum ya, Hazar Denizi'ne ben çok ısınamadım. Tabii çok önemli bir göl diyecektim. Önemli bir deniz çünkü birçok ülkeye sınırı olduğu için. Ama ben çok ısındığımı söyleyemem. Şimdi Volgograd'da 2 tane önemli nokta var. Bir tanesi Pavlov'un evi. Ona doğru gidiyoruz. Bu dünyada da çok önemli bir yer. Çok merak ediyorum ben orayı. Kaç kilometre kaldı? 2.3. Bu arada yukarıda neden bu kadar kablolar var her yerde? Size ondan bahsetmek istiyoruz. Otobüsler tren gibi kablolara bağlı elektrikle çalışıyorlar. Keşke bir tane gelse de gösterebilsek.
Aha şurada bir tane var. Ermenistan'da da aynı sistem vardı. Evet. Bak yeni eski bütün otobüslerde var o sistem. Galiba yokuşlarda falan da ekstra motor devreye giriyor diye tahmin ediyorum. Bak. Böyle. Burası büyük bir şehir. Bayağı büyük. Daha biz başındayız şehrin. Şehire girdik, kilometreler oldu. Uzun zamandır bu hissi yaşamıyorduk. Bugün yine önümüzde 400 kilometre yakın yol var. Günlük artık yapacağımız minimum kilometre 400'e çıktı. Bunun sebebi ise soğuğa çok kalmak istemiyoruz. Ve dönüş yolunda Moskova'ya çıkmak istiyoruz. Eğer zamanımız kalırsa. Zamandan ziyade hava durumu el verirse desek daha doğru olur bence. Her ikisi de önemli bizim için. Bu arada kahvaltı da etmemiz lazım bir yerde. Evet, bir market bulup biraz alışveriş yapalım. Aa bak, kahvecilere de girebiliriz. Yumurta yemeyi tercih ederim. Yumurta evet daha iyi olur. Şurada kocaman bir göl var Berkay. Çarptın bana su. İttiriyorum git diye. Allah Allah, tamam gittim hadi. Hep de bana korna çalıyor. Çünkü onun yoluydu. Onun yolunu atladın. Sana yeşil yansa bile düz gidenin önüne atlamıyorsun. Atlamaman lazım. Her ülkenin kuralı farklı. Ne yapayım? Bildiğini yap yeter. Öyle olmuyor. Olur olur. Binalar çok güzel ama çok tarihi bir dokusu var gibi hissettiriyor. Bunların Ki var zaten var bence. Bence de. Bayağı eskiler. Buralar hep bak 1953 yazıyor binanın üzerinde. Şimdi gideceğimiz yapı da 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış. Onun orijinal taşlarıyla bir binanın etrafını yeniden onarmışlar. Onarılmış halini göreceğiz. Geldik galiba. Aha geldik. Oha. Motorumuzu park edelim. Onarılmış hali değil, direkt kendisiymiş suya. Berkay bu kendisi, onarılmış hali falan değil. Bak bu. Bu da ne biliyor musun? Gerçekten savaştan kalan taşlarla yaptıkları bir anıt. Evet. Çok güzel. Ama ben binayla ilgileniyorum. En merak ettiğimiz yapı olan Pavlov'un evine geldik. İkinci Dünya Savaşı'nda Stalingrad Muharebesi esnasında Çavuş Yakov Pavlov ve komutasındaki askerler bu binayı aylar boyunca Alman ordusuna karşı savunmuş ve sonucunda başarı elde etmişler. Hatta bu bina günümüzde bile Call of Duty gibi oyunlarla gündeme gelerek direniş ruhunu yansıtmaya devam ediyor. Yukarıda. Yukarıdaki heykelde Anavatan Çağırıyor heykeli. Of, dünyanın en büyük heykellerinden bir tanesiymiş bu. Gerçekten görülmeye değermiş. Rus milletinin bu şehirde savaşa karşı göstermiş olduğu liderliği, önderliği temsil eden bir heykel. Bu şehir gerçekten Rusya için çok önemli. Görüyor musun? Çok güzel. Elinde kılıç bir kadın heykeli. Şurada da yine diğerleri var. Şehrin birçok yerinde ışıklarda böyle heykeller var. Adamlar tarihine önem vermiş. Şehirden geçen herkesin bunu hissetmesini sağlamış. Şimdi
Bir yerde kahvaltı yapacağız ve Saratov şehrine doğru devam edeceğiz. Bütün Volgograd'ı gezdik sadece bir saatte. Aslında gezilecek müzeler, bir şeyler vardı da bizim için kayda değer bu ikisiydi. Gördük ve gidiyoruz. Hem motorlu hem elektrikliymiş ya. Ben sadece elektrikle çalışıyor, zorlandığında motorla çalışıyordur diye düşündüm ama çok da eskiler. Yine tır parkı yemek molası verdik. Çok mu acıktın? Çok acıktık ya. Hızlıca şu noodle'ları yapalım. Böyle bir şey almıştık yanımıza acil durum olursa diye. Acil durum oldu. Bu arada yeni seyahatte ocağımızda da güncelleme yaptık. Tüp yetişmiyordu. Sürekli yemeğimizi kendimiz yaptığımız için gaz bulamıyorduk gittiğimiz yerlerde. İran'da vardı evet ama diğer ülkelerde çok fazla bulamadık. Bizi zor duruma sokuyordu. O yüzden benzinli ocağımıza geçtik. Balkan seyahatimizde de kullanmıştık bunu ama o zaman kullanmayı bilmiyorduk. Öğrendik bu seyahatte. Çünkü bizimle gezen arkadaşımız Rick bu ocağa sahipti. Öğrendiğimiz için biz de artık rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Benzin doldurup çalıştırıyoruz. Su hazır Su Hanım. Nasıl hazır? Su değil ya, ateş hazır, ateş. Tamam. Suyu ver. Saratov'da kalacağımız eve geldik. Saratov'u çok sevdik. Gece geç saatte geldik. Aslında çok da geç saat değil ama hava karardı. Yorulmuş bu yorulmuş. Yorulduk evet. Çok rüzgarlıydı bugün seyahatimiz. Biraz yordu bizi. Burada ilk defa Rusya'nın o ihtişamlı binalarını gördük. Birbirinden farklı binalar var diyordum. Hepsi çok güzel, muhteşemler. Bir de gündüz gözüyle görmek istiyoruz. Yarın sabah şöyle bir şehir turu atarız. Motosikletlerimizi hemen kapının önüne park ettik. Biz aslında eşiyle irtibattayız Couchsurfing'ten. Kendisi İngilizce bilmiyor ama bir şekilde işte anlaşıyoruz. Rusya'da bu arada neredeyse hiç kimse İngilizce bilmiyor. Merhaba demeyi bile bilmiyorlar. Belki de biliyorlar ama konuşmuyorlar. Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Aslında İran da böyleydi. Türkçe bize çok destek olduğu için Türkçe konuşarak anlaşıyorduk. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'de de çok fazla İngilizce bilen yok. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Bizim için bu yiyecekleri çıkarttı. Yanında da çay yapmış. Değişik şeyler demeyi Farklı çok şeyler. seviyorum. İlk defa Rusya'da farklı bir şey deneyeceğiz. Hayır 2. Ne oldu? Ha bir tane de evet. Ama siz görmediniz onu çekemedik. Çantalarımız da burada. İhtiyacımız olanlar. Yanımıza aldık. Böyle şirin bir evdeyiz. Bu arada evlerin hepsi eski ama içerisi modernize edilmiş şekilde. Belki de değiştirilmeye, onarılmaya izin verilmiyor olabilir. Ama gördüğümüz evlerin tamamı eskiydi. Rusça zaten çok eski. Ağaçları görseniz ben hayatımda yüzlerce şehir yıl içinde bu kadar büyük ağaç görmedim. Hadi yemeğimizi yiyelim. Sonra da dinlenelim. Çaylarımız da geldi. Thank you. Test this. Dene bakalım. Bak tabii. Hiç yemedim. Хватит стесняться. Patates püresi. İçinde et var. Etli kısmından da dene bakalım. Bizim köfte gibi. Bu da kabak olsa gerek. Evet. Evin 2 tane çocuğu var aslında. Küçük bebekler. Anneannesine bırakmışlar biz geliyoruz diye tahmin ediyorum. Biz de onların odasında uyuduk. Kendi matımızı ve yastıklarımızı buraya serip uyuduk. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bizim için kahvaltı hazırladı. Önden buyurun. Arada kıyafetlerimizi de yıkadık. Ve özel bir peynir, özel bir kahve. Bu sabah kahvaltımız
Mükemmel. Çok güzel. Keçi peyniriymiş. What is name? Sırnike. Sırnike. Oo yumuşacık. No, it's enough. Yes. Oh. Deniyorum. Bu tatlıların içine koydukları peynir var ya, ona benziyor. Aynen. Bu da yoğurda benziyor. İçerisinde yağ yok. Yoğurt değil dedi ama. Yoğurt Çok değil farklı dedi. bir İçinde şey. yağ yok. Krema gibi aslında. Çok farklı bir şey. Şimdi bir de bunu alayım. Ben bunu çok sevdim ya. Very nice. Thank you. Su Hanım hazır mısınız? Hazırız. Nereye gidiyoruz? Samara. Samara'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu Lada Samara arabasını biliyorsunuz. O buradaki şehir isminden geliyormuş. Dün fark ettik. Hadi oyalanmak yok, devam. Koş koş, ne kaldıysa getir. Nasıl kaldı bir tek, gel hadi. See you. Saratoğlu'nun en önemli ve eski caddelerinden bir tanesindeyiz. Öğlen yaptık saati, yine önümüzde 500 kilometre var. Of, gözümde büyüyor ama yapacak hiçbir şey yok. Her gün 500 gitmemiz lazım. Dedi ki Samara'yı buradan daha çok seveceksiniz. Çünkü daha tarihi bir şehir dedi. Belki orada 2 gün kalabiliriz. Samara'ya giden 2 yol var. Biri 425 kilometre, biri 490 kilometre. Navigasyon ısrarla bizi 425 kilometreye sokuyor. Soktu da. Neyse ki şu motorcuyla denk geldik. Durduk. Onu da durdurduk ve sorduk. Dedik ki hangi yolu tercih etmeliyiz? Dün akşam evde de kaldığımız arkadaşlar bize söylemişti. Kısa yolu tercih etmeyin, kötü demişti. Aynısını motorcu arkadaş da söyledi. Dedi ki ben sizi Sapak'a kadar götüreceğim. Beni takip edin. Oradan diğer rotaya, diğer yola saparsınız ve oradan rahat bir şekilde gidersiniz. Şimdi onu takip ediyoruz Sapak'a kadar. Evet, yolumuzu bulduk. Bizi çıkarttı buraya kadar. Thank you. Okay. Bir şey verecek herhalde. Bilmiyorum ki. Armasını veriyor bize. Thank you. Nereye takayım bunu? Şuraya takayım. Okay. Thank you. Goodbye. Rusya'da çoğu yerde aynı böyle ayçiçek tarlaları var. Uçsuz bucaksız. Uçsuz bucaksız, gerçekten sonu yok. Bunlar daha yeni. Gerçi ters dönmüş diye gözükmüyor sanırım bu taraf. Yol kenarında bir yemek molası verdik. 150 kilometre geldik. Kaldı 350 kilometre. Yol gayet güzel. Yeşillikler içerisinde sürüyoruz. Yemekte ne var Su Hanım? Yemekte bezelye yemeği yapacağız. Bolca domates koyuyoruz içine. Ellerine sağlık. Ama içmesen iyi olur. Bize lazım olsun. Hayır, içeceğim. Hayaller Bursa İskender mi?
Bezelye çok lezzetli. buz gibi yoğurt yanında. Pidenin üstüne de tereyağı ve diye bir dökeceksin. Nasıl olmuş İskender'in? Çok güzel. Hiç İskender'i aratmıyor. 500 kilometreyi bitirdik. Canımız çıktı ama tam buraya geldik. Evinde kalacağımız arkadaş dedi ki plakanız nerede? Bu plakamızı düşürmüşüz. Sunum motosikletinin plakası yok.